Büyüyüp gözlerimi açtım ve gerçek dünyayı görünce gülmeye başladım ve hala gülüyorum. Hayatın anlamının geçim sağlamak olduğunu gördüm. Hayatın amacı yüksek mahkemede yargıç olmaktı. Aşkın en müthiş ve eğlenceli yanı zengin bir kızla yahut adamla evlenmekti. Çoğunluğa göre bu akıllıca bir şeydi. Tutku, nutuk atmak demekti. Cesaret, $10 ceza yeme riskini göze almaktı. İştenlik, bir yemekten sonra afiyet olsun bir şey değil demekti ve Tanrı korkusu da yılda bir kez ayine gitmekti. İşte ben bunları görünce güldüm. 5 Mayıs 1813 Danimarka doğumlu Søren Kierkegaard varlıklı bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluk dönemi zengin ve dindar babasının otoriter yapısı altında zor geçmişti. Annesinin eskiden babasının yanında çalışan bir hizmetçi olması onu günahkar bir çocuk olma düşüncesine itiyordu ki babasının da ona olan tavrı eklenince ister istemez üzerinde büyük bir baskı hissediyordu. Kierkegaard bir kardeşi hariç tamamının ölümüne şahit olmuştu. Üniversite eğitimi alana kadar yaşamı depresyon haline geçse de aldığı eğitim hayatını tamamen değiştirmiş, eğlenceli bir insan yapmıştı. Yazar üniversitede Tanrı kavramı ve din olgusunu sistematik olarak ele alan teoloji dersleri aldı. Bunun yanında edebiyat ve felsefe dersleri de alıyordu. Kierkegaard ateist değildi. Fakat küçüklüğünden itibaren eğitimini aldığı Hristiyanlığa, kurumlarına ve din insanlarına iyi gözle bakmıyor, sürekli onlarla çatışıyordu. Çünkü hali hazırdaki dinin yozlaştığına inanıyordu. Bu sebeple de yenilenmesi gerektiğini düşünüyordu. Üniversite eğitimi aldığı dönemde birçok felsefi kitaplar okudu. Özellikle Hegel'in felsefesine şiddetle karşı çıktı. Bunu söylenme değil, yazıyla yapmaya karar verdi ve çok genç olmasına rağmen birçok kitap yayınladı. Eserlerini birey öncelikli yazan Kierkegaard, modern hayatın temelleri olan aile, aşk ve iş gibi insanların hayatın anlamı olarak gördüğü bu olguları anlamsız buluyordu ve alay ediyordu. Ortaya koyduğu çalışmalar varoluş felsefesine uzanıyordu. Bunu ilk defa dile getirdiği için bu felsefenin kurucusu olarak kabul edildi. Böylece dünya tarihinin önemli isimleri Nietzsche, Camus ve Sartre gibi isimlere ilham kaynağı oldu. Kierkegaard çok zeki bir insandı. Bunun yanında kaygılı ve kederliydi. Yaşamı boyunca 22 kitap yazan filozofun en önemli yapıtları ya da korku ve titreme ve ölümcül hastalık umutsuzluktur. Kierkegaard'ın felsefesini özgür irade, kendini ifade etme ve insan yaşamının anlamlandırılması gibi kavramlar çerçevesinde şekillendirmek mümkündür. Bu üç ana unsur da başka kavramlarla birlikte filizlenir fakat net bir sistem ortaya koyamaz. Bu sebeple de kendisinin filozof olmadığını düşünen birçok filozofa ve yazara rastlayabilirsiniz. Fakat varoluş felsefesinin modern anlamda ilk defa dile getirmesi bile başlı başına büyük bir olaydı. Bu sebeple filozof dememizde herhangi bir sakınca yok. Peki o üç unsurun filizlenen dallarında ne görebiliriz derseniz kaygı ve umutsuzluğu, varoluşu, dini, etiği, estetiği, öznelliği ve absürdizmi görebiliriz. Kierkegaard felsefesini özgürlük, kaygı, umutsuzluk ve insan için yaşamın anlamı gibi derin ve melankolik düşünceler çevresinde şekillendirdi. Bu sebeple varoluş kavramını modern anlamda ilk defa kullandığı için Sartre ve Camus gibi varoluş felsefesiyle yaşamını yoğuran büyük isimlerce varoluşçuluğun babası olarak anıldı. Ona göre varoluş kavramı sadece insan için geçerlidir ve insan da ben olma amacı taşımalıdır. Filozofa göre benlik sonunun sınırlayıcı, sonsuzun ise genişleyen faktör olduğu bir sentezdir. Sonsuz fikirler tasavvur etme, yeni yaratımlar meydana getirme, kendini değiştirme ve sayısız potansiyel arasında seçim yapmakken sonlu gerçekliğe ve zorunluluğa tekabül eder. Benlik, kişinin karşıt gerilimleri, kendi bireyselliğine özgü bir tarzda dengelenmesini gerektirir. Kendini sonsuzda veya sonluda kaybetmek çok daha kolay olduğu için ben olma görevi, uyanıklık, sürekli çaba göstermek ve cesaretli olmayı gerektirir. Bu da kişinin en büyük görevi haline gelir. Fakat bu görev beraberinde büyük bir yük getirir. O da kaygıdır. Filozof kişinin hafifletmeye çalışması gereken patolojik bir durumla savaşmak şöyle dursun. Varoluşsal kaygıyı benliğe giden yolda temel bir gereklilik olarak öne sürmüştür. Her insanın yaşaması gereken bir macera vardır. O da endişeli olmayı öğrenmektir. Endişeli olmayı doğru şekilde öğrenen kişi nihai olanı öğrenmiştir. Günümüzün en büyük hastalıklarından biri olarak kabul edilen kaygı bozukluğu ve umutsuzluk durumu Kierkegaard'ın hayatının tamamına nüfuz etmişti. Fakat o bu duruma daha felsefiye yaklaşmış, insanın umut hakkında vardığı fikirlere
yeni bir bakış açısı getirmiştir. Umutsuzluk ölümcül bir hastalıktır. Çünkü daha açık bir anlatımla bu hastalıktan ölünmesinden veya bu hastalığın bedensel ölümle sona ermesinden çok bu hastalığın işkencesi, tersine can çekişmede olduğu gibi ölümle savaşmasına rağmen kişinin gene de ölmemesinden kaynaklanır. Bundan dolayı ölesiye hasta olmak ölememektir. Ama burada yaşam umudu yok etmektedir ve umutsuzluk son umudun eksikliğidir. Ölümün eksikliğidir. Ölüm en büyük tehlike olduğu sürece yaşamdan bir şeyler beklenir ama diğer tehlikenin sonsuzluğu keşfedildiği zaman ölüm için umut beslenir. Ve ölüm umut olduğu sürece tehlike büyüdüğü zaman umutsuzluk ölememenin neden olduğu umutsuzluktur. Bu hastalık biyolojik değil, tamamen özneldir. Bu sebeple umutsuzluk her ne kadar kusur olsa da gereklidir. Çünkü Tanrı ile insan arasındaki bağlantının kurulmasında umutsuzluğun rolü büyüktür. Hristiyanlık inancında ölüm ölümcül değildir çünkü din insanlara ölümden sonra ebedi yaşam inancı sunar. İşte bu inanç da ortadan kalktığında ölümcül hastalık, umutsuzluk ortaya çıkar. Bu yüzden kişinin varlığını sürdürebilmesi ve benliğini geliştirebilmesi için Tanrı'ya inanmak en önemli koşuldur. Filozof, T'nin ve Ben'in hastalığı olarak ele aldığı umutsuzluğu 3 farklı görünümle sunuyor. Bir beni olduğunun farkında olmayan umutsuz kişi, kendisi olmak istemeyen umutsuz kişi ve kendisi olmak isteyen umutsuz kişi. Ona göre insan T'indir. Tin ise bendir. Ben, kendine bağlı olan bir ilişkidir. Daha doğrusu ben, ilişki içinde bu ilişkinin içsel yönelimidir. Ben, ilişki olmayıp ilişkinin kendine dönüşüdür. İnsan, sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile kalıcının, özgürlük ile zorunluluğun bir sentezidir. Sentez, iki terimin ilişkisidir. Bu görüş açısından ben hala var olmamıştır. Bir diğer önemli ve faydalı kusur da kaygıdır. Yazar kaygıyı yüksek bir binanın tepesinde ya da uçurumun kenarındaki bir insan olarak tasvir eder. Uçurumun kenarındaki bu insan hayatın gerçeklerini ve yaşamın bütün olanaklarını görmektedir. Orada durduğu sürece ortaya çıkan korkulardan biri düşme korkusu, diğeri ise düştükten sonraki bilinmezlik korkusudur. Anksiyete yani kaygı, uçurumun kenarında bulunma durumu. Diğer anlamıyla hayatın kenarında duran insanın kararsızlık durumudur. Özgürlük ise oradan atlama ihtimalinin var olmasıdır. Ve buradaki özgürlük ürkütücü olsa da açığa çıkan muazzam korku duygusu bakımından baş döndürücüdür. Filozof buna özgürlük baş dönmesi adını verir. Filozofun felsefesinde din önemli bir yerdedir. Felsefede hakikat arayışı iman ve akıl yoluyla tartışılırken yazar da bu tartışma içine inanç sıçraması fikriyle ortaya çıkar. İncil'deki İbrahim ve İshak'ın hikayesinden örnekleyerek açıkladığı inanç sıçraması hayatın 3 aşaması olarak gördüğü etik ve estetikten sonraki dinin içerisinde yer almaktadır. İncil'de geçen hikayeye göre yaşlı peygamber İbrahim'in çocuğu olmamaktadır. Tanrı'ya yakaran İbrahim karşılık olarak İshak adında bir çocuğa sahip olur. İshak büyüyüp belli bir yaşa geldikten sonra Tanrı İbrahim'le iletişime geçer ve çocuğu imanının bir göstergesi olarak kurban etmesini söyler. İbrahim Tanrı'ya olan inancı gereği çocuğu kurban etmek üzere dağa götürür. Tam boynunu keseceği vakit ona bir melek seslenir ve Tanrı'ya olan bağlılığına inandığını söyleyerek İshak'ın kurban edilmemesini söyler. Tanrı kurban edilmek üzere koç gönderir. Kur'an'da da geçen bu hikayede sorgulanması gereken bazı noktalar var. Her şeyi bilen Tanrı neden İbrahim'in inancını sorgular ve neden böylesi güç bir fedakarlık bekler? Bu durumu akla dayalı anlatmanın bir yolu var mıdır? Modern dünyanın düşünce yapısıyla ele alındığında bu hikayede İbrahim'in yaptığının acımasızca olduğunu söylemek mümkündür. Fakat iman yoluyla ele alındığında bunun bir inanç sıçraması olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Kierkegaard'a göre iman etmek akılla yan yana gelememektedir. Bu da ortaya bir paradoks çıkarmaktadır. Aynı şey Meryem için de geçerlidir. Ortada bir baba yokken çocuk doğmuştur. Buna bir mucize demek rasyonel olarak mümkün değildir ama hem Meryem'i hem de İbrahim'i farklı kılan şey içinde bulundukları durumun paradokstan ibaret olduğunu ve bunun da ancak absürt kavramı ile eline alınabileceğidir. Absürdizm sözlük anlamıyla herhangi bir yaratıcı olmadığından insanlığın evrende bir anlam bulmasına yönelik uğraşların boşa bir çaba olduğunu ve eninde sonunda bu anlam uğraşının başarısız olacağını söyleyen felsefi düşünce akımıdır. Bu akım varoluş felsefesinin bir uzantısı olarak kabul edilir. İlk olarak
Kierkegaard tarafından dile getirilmiştir. Fakat absürdizmi temellendiren ve sınırlandıran kişi Albert Camus'dur. Absürt nedir? Kolayca görülebileceği üzere ben rasyonel bir varlık olarak mantığım ve amacım doğrultusunda düşüncelerimin yansıttığı biçimde hareket etmek zorundayımdır. Başka bir şey yaptığımı sanmam da mantığımın ve düşüncelerimin doğrultusunda olur. Kısacası başka türlü hareket edemem ve yine hareket etmemin zorunlu olduğu yerdeyimdir. Absürt ya da absürdün erdemiyle hareket etmem inancımın doğrultusunda olur. Hareket etmek zorundayım fakat düşüncelerim yolu kapatıyor ve olasılıklardan birini alarak şöyle diyorum. Yaptığım hareket budur. Başka türlü yapamam. Çünkü buraya düşüncelerimin yansıtmasıyla getirildim. Yazar çocukluk travmasını bir ceket gibi üzerine giyip onu kullanmayı başarmıştı fakat endişesi hiçbir zaman peşini bırakmadı. Ki zaten o da bıraksın istemedi. Kaleme aldığı 20'den fazla kitapla kendisini kurtarmayı amaçlamıştı ama kitaplarının üzerine kendi ismini koymaktan çekiniyordu. Onu kimi zaman Johannes Climacus, kimi zaman Johannes de Silentio, kimi zaman da Vigilius Hauffniensis ismiyle görüyorduk. Eğer biraz daha yaşasaydı belki de kafasındaki sistemi net bir şekilde ortaya koyabilecekti ama çocukluk döneminde ağaçtan düşen filozofun bedeninde kalıcı olarak yer edinen hastalık büyük bir acı eşliğinde onu henüz 42 yaşında yaşamdan alıkoydu.